Antik Yunan'da felsefenin temellenmesini sağlamış önemli bir soru. İlk neden nedir? Yani tüm bu varlıkların var olmasını sağlayan temel yapı taşı nerededir? Pek çok filozof bu soruya yanıt aramış. Peki böylesine önemli bir soruya karşı kilit filozoflar nasıl cevaplar vermiş? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Filozoflar ilk neden denen bu şeyi arke olarak adlandırmış. Arke kelimesi ise doğal olarak Yunanca'dan gelmekte. Bir şeyin başı, kaynağı gibi anlamlara gelen archi kelimesinden alıntılanmış. Bu kelimeyi deformasyona uğramış bir şekilde daha pek çok yerde kullanıyoruz aslında. Monarşi, mono ve archi kelimelerinin değişmesiyle oluşmuş ve tek başlılık anlamına geliyor. İngilizce'deki mimari anlamına gelen architecture kelimesi de archi kelimesi kullanılarak türetilmiş ve bir şeyi yapan baştaki kişi anlamına geliyor etimolojik olarak. Antik Yunan'daki filozofları da aslında arke problemine verdikleri cevaplara göre daha iyi anlamak için 4 kategoriye ayırabiliriz. İlk olarak Miletos okulundan eğitim alan 3 filozofumuzu ele alalım. Bunlar Thales, Anaximandros ve Anaximenes'tir. Thales'e göre arke sudur. Zira hayatın kaynağı da su olarak görülmektedir. Anaximandros ise bu şekilde gözle görülür bir maddeden uzaklaşıp çok daha farklı bir fikir sunar. O kendi arkesini apeiron olarak tanımlar ve ona göre evren sınırlı bir şeyden oluşamaz. Apeiron ise sınırsızdır, belirsizdir, tüm türevlerinden önce gelir ve var olan her şeyin ilk ilkesidir. Anaximenes ise Anaximandros'un belirsiz tanımına karşı çıkar ve arke olarak havayı öne sürer. Hava da apeiron gibi sonsuzdur ancak belirsiz değildir. İkinci olarak inceleyeceğimiz kategoride ise tek bir filozof var. Pythagoras veya Pisagor. Onun arke anlayışı diğer filozoflara göre oldukça farklı. Çünkü Pythagoras'a göre arke sayıdır. Evrendeki uyum ve harmoni bunu gösterir. Çünkü sadece şekil kazanmış olan tanınabilir, şekil ise ölçüye, kanuna ve sayıya dayanır. Bütün varlıklar matematiksel bir temel üzerine inşa edilmiş olduğuna göre ilk nedenleri de sayı olmalıdır. Üçüncü kategorimizde ise bir tartışma ortaya çıkar. Değişim var mıdır yoksa yok mudur? Bu tartışmanın temel odağında Heraklitos ve Parmenides vardır. Heraklitos'a göre arke ateştir. Ateşin ölçüsü değişse de o yine değişimin temelinde bulunmaya devam eder. Bir şeyin varlığa gelmesini sağlayan şey ateştir. Bu varlığa gelme süreci her daim devam eder. Bunu sağlayan şey ise değişimdir. Değişimin var olduğunu görebilmek için zaman kavramını anlamak yeterlidir. Her şey zaman içinde gerek formlarını gerekse konumlarını değiştirir ve bu sürekli yaşanmaya devam eder. Bu değişimlerle her şey karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa. Buna karşıtların savaşı denir ve varlığa gelme karşıtların savaşıyla ortaya çıkan uyumlu birlik sayesinde mümkündür. Değişimin maddesi ateş, ilkesi ise logostur. Logos ölçüdür, akıldır. Ancak bu aklın tek görevi her şeyi yeniden başlatmak olup başka bir amacı yoktur. Parmenides ise Heraklitos'un değişim iddiasına şiddetle karşı çıkar. Parmenides düşüncelerinde varlık vardır, yokluk yoktur ilkesinin temelidir. Ona göre varlık ezeli, ebedi, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olandır. Varlık çokluk olarak gözükse de bu bir yanılsamadır ve var olan aslında tek bir tanedir. Ona göre değişim bir şeyin olduğu şeyden çıkıp başka bir şey olmasıdır. Yani bir şeyin varken yok, yokken var olmasıdır. Yokluğu reddettiğinden bir şeyin yok olması da mümkün değildir. Bu yüzden değişim imkansızdır. Her şey birken çok olamayacağına göre ilk neden diyebileceğimiz bir varlık da olamaz. Varlığın ilk nedeni doğrudan varlığın kendisidir. Parmenides bu görüşüyle arke probleminde diğerlerinden çok daha farklı bir yol izlemiştir. Dördüncü ve son düşünce kategorimiz ise pluralizmdir. Bu kategorinin filozofları Empedokles, Anaxagoras, Leukippos ve Demokritos'tur. Bu filozoflar diğerlerinin aksine değişimi reddetmek veya tamamen onaylamak yerine orta bir ekol oluşturmuştur. Arkeyi ise bir tane değil birden fazla şey olarak kabul etmişlerdir. Empedokles'e göre 4 arke vardır. Toprak, ateş, hava ve su. Bu 4 öge sevgi ve nefret yoluyla birleşip ayrılarak farklı şeyleri ortaya çıkarmaktadır. Sevgi ögeleri tamamen karıştırırsa çatışma onları kademeli olarak ayırmaktadır. Çatışma onları tamamen ayırırsa aynı şekilde sevgi onları kademeli olarak birleştirmektedir. Bu ayrılma birleşme olayını şans ve zorunluluk yönetir. Böylece diğer tüm varlıklar oluşur.
Anaxagoras'a göre arke spermadır ve evrende ne kadar çeşit varsa o kadar sperma vardır. Buradan arkenin sınırsız olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. Spermayı harekete geçiren güç nous'tur. Nous akıllı, düzen verici ve kaos durumunu düzene sokan bir ilkedir. Başlangıçta her şey bir aradadır fakat düzenli değildir. Bu da kaos durumunu ortaya çıkarmaktadır. Nous ise onları düzene sokmaktadır. Bu düşüncesiyle Anaxagoras atomcu filozoflara rehber olmuştur. Demokritos ve hocası Lökippos diğer filozofların aksine çatışma halinde değildir ve ortak düşünceleri olan atomculuğu savunurlar. Onlara göre varlığın yapı taşı bölünemez olan atomlardır. Atomların hareketi kendine içkindir. Atomların evren gibi bir başlangıcı yoktur, yani ezelidirler. Bu yüzden evreni var eden şey de atomlardır. Atomlar doğa yasaları tarafından kontrol edilmektedir. Rastlantı sonucu bir şey oluşmamaktadır ve her şeyin bir nedeni vardır. 4 düşünce kategorisini de inceleyerek bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.